günler sevgili takipçilerim. YouTube örgülüm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir kanvas çanta yapımı daha çekmek istedim. Çok şık duran bir çanta hazırlayacağız sizlerle. Bu sefer bakın ip olarak kadife ipi kullandım. Malzemelerimi hemen tanıtayım sizlere. Kadife ipim var. Her zaman makasa ihtiyacımız olacak. İplerimizi keserken. Bakın etamin iğnem var. Dikiş iğnesi. Şu şekilde kenarları birleştirmek için, kanvasın kenarlarını birleştirmek için şöyle sert bir ipim var. Sağlam olacak. Şöyle bir dikiş ipi var. Bunu da kumaşımızı, astarımızın kenarlarına dikmek için. Bakın hazır çanta sapı var. Şu şekilde kullanacağım ben. Bunların daha kalınları oluyor. İsterseniz o şekilde de alıp çantanıza tutturabilirsiniz. Şöyle bir çantamın kapak kısmı için bakın. Şöyle kullanacağım bir çıt çıtım mevcut. Ve elimde bu büyüklükte bir kanvas var. Bakalım kaç santim ölçelim birlikte. Şöyle ölçtüğümde 18 santime şuradan da ölçersem kaç santim çıkıyor bakalım. 33 santim. 18'e 33 santim kanvasım ve yine yarım metreden az giden bir astar için kullanacağım. Şu şekilde bir kumaşım var. Evet, şimdi bir tane ip yeterli olacaktır bu çanta boyutuna göre. Dilerseniz başlayalım hemen. Başlamadan önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, şu an beni izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden beğenen, yorum yapan, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Destekleriniz benim için inanın çok önemli arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet, öncelikle başlarken isterseniz dış kısımdaki çerçeve kısmını önce oluşturup sonra model kısmına geçelim. Bakın iğnemi şu şekilde aldım, ipimi geçirdim. Tek katla çalışma yapacağım şu şekilde. Şimdi düğüm atmadan, bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Düğüm atmadan alt kısımdan giriyorum. Herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Oldukça burada dikkatli olun. Kadife ipimizin şeyleri böyle tüyleri bu şekilde çıkabiliyor. O yüzden deforme olmadan güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bakın şuradan bu şekilde bütün kutucukların içerisine birer kez girerek burayı bu şekilde çevreleyeceğim. Sonrasında model kısmına geçeceğiz. Ben alttan üste doğru geçiş yapıyorum. İsterseniz tam tersi de yapabilirsiniz. Üstten alta doğru. Evet, çok da fazla bakın tam böyle çekerken şu kısımda fazla gerdirmiyorum ipimi. Rahat bırakıyorum. Rahat olsun. Daha güzel duruyor çünkü. Evet, rahat rahat bırakarak ipimi burayı tamamlamış olacağım bütün kenarlarına. Evet, şimdiden güzel durdu. Kadife iple çalışmak daha keyifliymiş arkadaşlar. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Kadife iple yapacağım kanvas çantamın bitişini şimdiden merak etmeye başladım doğrusu. Evet, bu şekilde bütün kenarlarını çerçeve olarak yapacağız arkadaşlar. Ben hemen buraları tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar burada sizlere bir tüyo vereyim. Bakın buraya atlamadım. Şu kısma kadar geldim. Burada bir şey öğrendim kendimce. Bunu siz de uygulayın. Çok rahat edeceksiniz. Bakın ipinizi alırken de kesinlikle çok uzun bir ip alıp da kendinize ne yorun ne de ipinizi bu şekilde formunu bozmayın. Temiz dursun. Şimdi bakın burada ben ipimi tekrardan bitirmiş oldum. Alt kısımda şu an ipim. Gördüğünüz gibi şurası alt kısmı ve buradaki ipimi nasıl saklayacağım onu göstereceğim sizlere.
Şimdi güzel bir teknik gösteriyorum bakın. Bir sonraki, şimdi ipiniz hangi kutucuktaysa bir sonraki deliğe tekrardan geçin. Ben ne yapıyordum? Üstten alta doğru geçiyordum ya da alttan üste doğru geçiyorsanız. Şu an bakın ben üstten alta doğru tekrardan geçiyorum. İpimin devam ettiğini düşünüyorum diğer iple. Yani şu an kesilmemiş gibi düşünün ipinizi. Bakın şuradaki ipi buraya kadar getirdim değil mi? Bunu şu gelen iğnenizden gelen ipinizin arkasından saklayarak şöyle çevirin. Evet. Bakın çevirdim. Şimdi bunu çevirdikten sonra bakın şu şekilde yapamadım. Tutamadım daha doğrusu. Evet. Bu şekilde elimle çapraz bir şekilde ipimi tuttum. Bakın şu an buradaki ipim sabit. Şimdi alttan tekrardan bir önceki yere giriyorum bakın. Buradaki yere daha yeni bu ipimi bağladım. Bir önceki kutucuğun içerisine, işlem görülen bir önceki kutucuğun içerisine tekrardan geçerek buradaki ipimi aslında sabitlemiş oluyorum. Bunu tekrardan alta getirdim ve bakın bu iki ipimi içeriden yürüterek yok edeceğim. Bir sonraki kutucuğa, işlem görülmeyen bir sonraki kutucuğa geçiyorum burada. Hem bu şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Uzun uzadıya ipleri alıp da kullanmayın bu şekilde. İpleriniz bozuluyor. Bakın çok dökülüyor gördüğünüz gibi. Ve ben uzun ipi aslında dikişte kullanmayı çok sevmiyorum. Kısa tutulunca hem hızlı ilerliyor. Bakın bu şekilde yaptığımda herhangi bir farklılık görüyor musunuz? Şuradaki sıralara göre. Görünmüyor değil mi? Evet, bu işlemi yaparak rahat edebilirsiniz bu aşamada. Bu bilgiyi de söylemeden geçmek istemedim. Bakın burada yanlış battım. Evet bakın. Şimdi ben daha yeni yaptığım zaman, bu işlemi yaptığım zaman üstten alta doğru geçiyordum. Bakın ne yaptığıma. Alttan üste doğru geliyorum. Hemen biraz şöyle birkaç kutucuktan geçerek tekrar bir şey göstereceğim sizlere. Bakın tık tık yapıyorum hemen hızlıca. Daha rahat oluyor bu şekilde. Bir yandan da yani dökülüyor dökülmüyor değil. En azından bunun önüne geçebiliriz yaptığım işlemle. İpinizi kısa tutarak bir de. Evet bakın. Daha yeni şurada üstten alta doğru giriyordum. Alttan üste doğru çıktım. Hiçbir farklılık görünmüyor. Gördüğünüz gibi ipimiz zaten dokulu bir ip olduğu için, tüylü bir ip olduğu için bunu belli etmiyor. Evet, şimdi bu kısmı da tamamlayacağım ve model kısmına geçelim birlikte. Evet bakın burada tam bitiş aşamasında şöyle göstereyim. Burada ipimizi bırakmıştık başlarken hatırlıyorsanız. Bunu hemen nasıl kapatacağım? Bakın şöyle yüzük parmağımla şöyle tutuyorum alttan. Tam şu ızgaranın altına gelsin. Bu kenarda sakın böyle tutmayın. İpiniz kalınlaşır. Çerçeveniz. Alttan tutarak şu şekilde kenarda da onu yok etmeye çalışacağım. Bu köşelerdeki yani şu oval gelen yerlerde kutucuklar büyük olabilir. Onlara da dikkat edin. Oralara çift batabilirsiniz. Benim şu anki yaptığım gibi çift battım ve kapattım sırayı. Bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın çok güzel durdu. Şimdi buradaki ipimi de nasıl yapacağım? Şuradan iç kısma doğru getiriyorum. Hafif şu şekilde, çok da çektirmeden. Bakalım ön tarafta, evet herhangi bir sıkıntı yok önde. Şimdi ipimi buradan kesip kendime yeni bir ip alıp artık model kısmına geçeceğim. Model kısmında da buradaki iplerimizi modelin içerisinde gizleyeceğiz zaten. Hemen ipimi alıp başlıyorum. Evet, modelimizi oluştururken başta bakın şuradan
En son şu kısımdaki kutucuğun hizasından aşağı doğru iniyorum. Evet, bu şekilde. Tam şu kısımda. Yani ilk başlangıçtaki bir ve ikinci kutucuk. Bir, iki, üçüncü kutucuk hatta. Bakın bu kenar kısımlardaki işlem yaptığımız yuvalara girmemiz gerekiyor ki oralarda açıklıklar kalmasın. Buradan gireceğiz. Şimdi başlıyorum yavaş yavaş, bakın. Tam dip kısmından. Ve bir buradan girdim köşeden. 2 ve üçüncüye gireceğim. Neden üçüncü? Yukarıdan hizaladığım zaman tam da buna denk geliyor, buradaki kutucuğa. Hizasından yukarıya doğru çıkacağız. Şimdi bakın, buradaki iplerimi de alttan şu şekilde gizleyerek hepsini kapatacağım. Elimle tutuyorum, bakın. Görünüyor şu an. Şimdi tekrardan şu kenar kısımdan ikinci kutucuğun içerisine ve buraya. Bakın, ipimi yavaş yavaş çekiyorum. Hızlı çekerseniz dediğim gibi deforme oluyor. İpiniz bozulur. Güzel durmaz. Evet, bu modele bayılıyorum. Çok hoş duruyor arkadaşlar. Ben de bu videoyu çekmek istedim. Evet, bakın. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Tertemiz bir çalışma oluyor. Şimdi buraya kadar geleceğim. Evet, bu kısmı tamamladım. Şimdi şu kısma gelelim tekrardan. Bakın. Bunun hizasından tam şu kısımdan başladığım için aynı kutucuk nerede bittiyse yukarıdaki ipimde bunun hizasından aşağı iniyorum. Aşağıdan bakın şu şekilde ipimi getirdim. Yine aynı şekilde bakın başlamıştık. Diğer sol tarafta da. Buradan ipimi çıkartıyorum ve hemen bir kutucuk atlayıp bir dipteki şu işlem yaptığım iplerin içerisinden geçeceğim. Evet, burayı da bu şekilde tamamlayacağım. Şuradaki parçamı da elimle şöyle tutup iç kısımda götürerek saklamış olacağım. Oh. Çok pardon arkadaşlar, şuradan tekrar çıkarak. Evet. Burayı da bu şekilde tamamlayacağım yukarıya doğru. Evet, bakın bu kısımları tamamladım. Şimdi şu kısmı tamamladım. Diğerini sizlerle birlikte yapalım. Bu parçayı tamamladım. Şurayı birlikte yapalım. Tekrardan bakın. Köşelerden girerek şuralardan girmiyorum kesinlikle. Zaten kutucuklar dar. İpiniz zarar görebilir. Direkt köşelere batarak yine şuradan çıkıyorum. Evet, bu şekilde yukarıya doğru tamamlayacağım. Evet, bakın. Yine şu kısma gelene kadar burayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde diğer kenarda tamamlamış oldum. Şimdi şu aşağıdaki kenarlarımızı yapalım. Yine bunun için şöyle hizasından aşağı doğru iniyorum. Bakın buradan şöyle başlayacağım. Tekrardan burada işlem yaptığımız
yerin içerisinden geçiyoruz. Kenar kısımdan. Tekrardan yukarıya ve tekrardan aşağıya geçiyorum. Bakın buradan iğnenizi çekerken iğneyi tutup çekmeyin. Çünkü şuradaki ipler zamanla aşındığı için oradan çıkabilir. Şu şekilde tutup ipinizi çekin. Tekrardan. Evet, bu şekilde burayı tamamlayacağım. Diğer tarafta yine aynı şekilde olacak. Bu kısımları tamamladıktan sonra iç kısımlardan devam edeceğiz. Evet, çok basit, rahatlıkla yapabileceğiniz bir çalışma arkadaşlar. El becerisi olmayan arkadaşlarım bile bu çalışmayı rahatlıkla yapacağını düşünüyorum ben. Evet, burada sıralarımı tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan şuradan başlayalım isterseniz. Bakın burada yine şu noktadan girerek, buradan girerek şöyle çektim. Ve bakın işlem yapılan yerden başlayarak sayarak buradaki ipi buradan çıkardığım noktadan sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kutucuğun içerisine bu şekilde geçtim. Tekrardan bakın bir üstündeki kutucuktan çıkıyorum üst tarafa. Aynı hizadan yukarıya doğru devam edeceğim. Yedişer ben ayarladım. Sizin kanvansınızın boyutu büyük olabilir. O yüzden burada kutucukları eşit bir şekilde ayırdıktan sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Yedişer kutucukları ayırırken tabii şuradaki bitiş noktası var ya çizgimi. Yani şu işlemi yaptığımız yeri de sayıyoruz bir sonrakine. Yani şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Yani şuradan başlamıyorum. 1, 2, 3, 4 diye başlamıyorum. Çünkü öyle olursa şurasında açıklık kalacak. Onu ben istemiyorum. Bu şekilde yapacağım. Evet, nasıl yapıldığını anladınız. Yine buradan yukarıya kadar bu işlemi tamamlayıp geleceğim. Sonra tekrardan yine aynı işlemleri uygulamış olacağız aslında. Yine tekrardan bir kere daha göstereceğim şurada. Sonra bütün hepsini kaplayacağım bu kadife ipimle. Hemen burayı tamamlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kendime hakim olamayıp bütün her yere kapladım. Şimdi şu kesidi de sizlerle tekrardan yapmak istedim. Bakın ipim bu tarafta. Şu en sonki işlem görülen kutucukların içerisine batacağız. Buradan geçiyorum tekrardan bakın. Şöyle. Tekrardan yine buradaki kutucukların içerisine geçiyorum. Yukarıya çıkıyorum. Sonra bir üst sıradan sağdan devam ediyorum. Evet, burayı da bu şekilde yedişer ben ayarladım. Tabii ki de şu battığım yerleri de saydım 7 olarak. Buraları da saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde kaplamamı yapacağım. Daha sonra
birlikte astar kısmına geçelim. Hemen burayı da tamamlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde tamamen bitirmiş olduk. Şimdi astar kısmına geçelim hemen. Astar kısmı için hemen ters tarafına çeviriyorum. Bakın ters tarafı bu şekilde. Böyle olması bizim için sıkıntı değil. Sonuçta astar geçireceğiz. Bakın şu şekilde ben ayarladım. Kenar kısımlardan dikiş payı bıraktım ve kestim astarımı. Birkaç yerinden şöyle iğneleyeceğim. Sabit durması için. Evet, şimdi şöyle çevirdiğimde bakın dikiş paylarını görüyorsunuz. Şimdi tekrardan ters çevirip dikiş işlemine başlayalım. Dilerseniz elinizde iğneleriniz varsa kenarlarını direkt iğneleyip de o şekilde başlayabilirsiniz. İğneleyerek dikiş yapabilirsiniz. Ben direkt başlayacağım. Kumaşımın rengine göre ipimi aldım. Evet, buralardan bu şekilde geçerek. Evet, bu dikiş işlemi daha doğru olacak. Bütün kutucukların içerisine geçiyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde astarlama kısmını da bitirmiş olduk. El dikişiyle güzel bir şekilde dikmeye çalıştım. Şimdi kenarlardan birleştirme işlemine geçelim. Bakın elimdeki şu şekilde gösterdiğim gibi dikiş ipim. Kendi ipiyle dikmiş olsak kenarlardan bayağı bir ipi girmeyecek. Aşınmış olacak. O yüzden böyle daha sağlam bir iple dikmek daha doğru olacak. Şimdi bakın şuradan kenarlardan başlayarak dikeceğim. Başlangıçta buradan geçerek bu şekilde birbirine denk gelen ilmekleri birbirine tutturacağız. Bakın ipim hiçbir şekilde belli olmuyor. Kadife ip olduğu için. Evet, nasıl diktiğimi görüyorsunuz. Birbirine denk gelen ilmekleri birleştiriyoruz dikişimizle. Bu şekilde ben bütün kenarlarına burayı ve bu kısmı birleştireceğim, aynı sizlere gösterdiğim gibi. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde çantamızı tamamladık. Kenar dikişlerini yaptım. Bu şekilde çanta sapına zincirimi yerleştirdim. Siz farklı zincirler de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunların daha kalınları var. Bakın şöyle göstereyim. Çıt çıtı taktım ben. Normal kenarlardan dikiş yapıyoruz. Bakın dört bir tarafında dikiş yapmak için böyle yuvalar var. O taraflardan dikip bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Gayet hoş, güzel durdu. Evet, bakın şöyle tekrar göstereyim.
Evet. Bu şekilde çantamın yapım aşamalarını, detaylarını sizlere vermeye çalıştım. Ve videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.